Sümerliler zamanında gökten indikleri düşünülen Elliler, diğer adıyla Anunnakiler. O dönemin gizlenemeyecek varlıkları olarak bilinen Anunnakiler, her ne kadar o dönemde görmezden gelme durumu hüküm sürse de, döneme ait birçok tarih kitabında onlardan söz edildiği bir gerçektir. Eski olması kadar zengin bilgiler de taşıyan Sümer metinlerinin bölümleri arasında onlara oldukça fazla yer verilmiş ve bu varlıkların öneminden sık sık söz edilmiştir. Dönemde yer alan diğer dinsel kaynaklarında da Anunnakiler yani Elliler hakkında çarpıcı bilgiler bulunur. Burada şöyle bir olay var. Bu kadar büyük bir data var ve tabii ki evrensel bir önemi de var. Bunu bakın cennetten kovulma, o elma yasak almayı, elmayı yemek aslında bir DNA müdahalesidir. Genetik bir müdahaledir. Ve bu çok açık bir şekilde iblisin insan soyuna genetik müdahalesini anlatır. Şimdi girsek o bambaşka bir konu ama esası buna dayanıyor. DNA bilgisine dayanıyor. Neden? Yani bir hikaye, tarihsel bir hikayenin içinde bile aslında bu var diyorsunuz. Kesinlikle bu diyor. İnsanlığın ilk başlangıcı yani hocam bu. Şimdi başlamadan önce de vardı. Yani Tabii. şimdi bilgisayardan atıyorum, siz bir printer'dan kağıt çıkartıyorsunuz. İnsan o tamam ilk insan diyorsun ama o printer ondan önce başka bir şey basmadı mı? O şekilde son versiyonu, o müdahaleler bu. Bir de şu var. Bakıyorsunuz ki ilk insan, ki bu iblis meselesi Enki'ye kadar gider Anunnakilerde. Oraları işte neden ben bu konuları araştırıyorum sürekli? Yani deli gibi kopuk kopuk saçma sapan konuları araştırmıyorum. Birbiriyle inanılmaz bağlantılı ve bu bilgilere sahip olduğunuz zaman ancak şifreyi ve konuyu çözebileceğiniz bilgiler bunlar. Aynı anda bu bilgilerin hepsine sahip olmadan ben kesinlikle bu konuların anlaşılabileceğini düşünmüyorum ki zaten bu yüzden anlaşılamıyor. Ve şöyle bir olay var. O genetik bir müdahaleydi. İlk miydi, son muydu? Ya Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız, hani inanıyorsanız, o kadar net bilgiler var ki. Adem aslında genetik olarak müdahale edilen son insan türü, bakın. Dikkat edin, ilkle alakası yok. Kur'an'da ilk insan diye geçmez. Son insan, yani son modifiye edilmiş versiyon olarak geçiyor. Burası çok önemli. Çünkü açıkça söyler ki Kur'an-ı Kerim, sizden önce, yani Adem ve Havva'dan önce diyor, insanoğlundan önce. Ne diyor, ins ve cin kavimlerini helak ettik, yok ettik. Hiç mi diyor kalıntılara bakıp siz ders çıkarmazsınız diyor. Aklını kullananlar için bu işte deliller vardır diyor. Yani söylüyor. Ama aklını kullan, DNA'nı aktifleştir diyor. Yani onu hak edecek bilgiye şifreli şekilde veriyor Kur'an bunu. Kim bu DNA'larını, bu aklını zorlaya zorlaya o DNA, o çöp denilen DNA'ları bu bilgiyle, frekansla aktifleştirirse, işte o zaman onları o insanlar anlamaya başlayacak. Ve bu insanların kozmik bilgiyi algılamak için üniversite, master, doktora diploması sormayacaklar. Önemli olan o frekansı taşıyıp DNA'nı açtın mı, açamadın mı? Bunun herkes üstünde eşit şansı olduğunu düşünüyorum ama bazı genler var, birazdan söyleyeceğiz. Onlarda durumlar biraz daha farklı. Sonra şu var. Peki nasıl bu hale geldik? Niye %100'ünü kullanamıyoruz da bu kadarını kullanıyoruz? Bir biyolojik bir şey daha verelim. Hani söylediğimiz şeyler bilimsel mi? Bazıları diyor ki sen ne bilirsin davulcu, git müziğini yap falan, böyle yaklaşımlar bu şekilde oluyor. Ya arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bir insanın neci olduğuna bakmayın. Söyledikleri doğru mu değil mi, buna bakın. Çünkü bizleri artık böyle sadece böyle akademik ünvanlarla, böyle farelik köyün kavalcısı gibi tam tersi yönlere maalesef bu sistem, bu inancımız bizi sürüklüyor. Burada doğru mu değil mi? Kim hakikatten bahsediyor? Kim birilerinin kuklası, örtbas bilimi yapıyor? Bunları ayırt etmeleri lazım. Buradan şeye de gelebiliriz hocam aslında. Yani aklıma gelen bir soru daha var. DNA'lara bu kadar müdahale yapıldıysa zaman içerisinde insan ömrüne de müdahale yapılmış olabilir mi zaman içerisinde? Şimdi tam oraya gelecektim. Sen tam zamanında güzel bir soruyla pekiştirdin. Şunu söyleyeceğim. Biz şu anda iki sarmallı DNA bizi oluşturuyor, değil mi? Bu fiziksel olarak son halimizin, işte o her şeyi kapatırsanız geriye iki sarmalınız kalıyor. Ama siz bu çöp dediğiniz DNA'ları belli bir miktarını ya da tamamını, artık bilemiyoruz, %100 şöyledir diyemiyoruz ama bir bilimsel şeyleri söylüyoruz zaten, verileri. Bunları aktif ettiğiniz zaman iki sarmallı DNA olmayacaksın. O zaman 12 sarmallı DNA'ya kadar
Yolumuz var. Ve insanlığın orijinali, bakın insan dünyada yaratılmıyor. İnsan fiziksel olan bu üç boyutlu dünyada da yaratılmış değil. Fiziksel olmayan cennette yaratılıyor ve cennetten kovularak dünyaya geliyor. Cennet dediğiniz yer acaba üç boyutlu mu sizce? Hani sonsuz enerjiye inanıyorsunuz, sonsuz ömre inanıyorsunuz. Her düşündüğün kuantum fiziğiyle gerçekleşiyor. Buna inanıyorsunuz. Bu kadar şeye inanıyorsunuz ama üç boyutlu değil dediğiniz zaman olmaz. Tencere doğururken iyiydi, tencere öldü deyince ondan sonra bir sürü saldırı. Saldırı ve Nasrettin Hoca hikayesine dönüyor. evet, sakin. Neden sakin? Şu, üç boyutlu bir yerde insanlık yaratılmadı. Dünyada da yaratılmadı. Kur'an'da da bu şekilde geçiyor. Mitolojilerde de bu şekilde geçiyor. Sümer tabletlerinde de böyle geçiyor. Mısır'da da, Hindistan'da da. Ve her zaman DNA'ya müdahale var. Şimdi soruyorum. Lütfen bu soruları iyi araştırsınlar. İlgili bilim insanlarından da bunların cevabını istesinler. Neden biz beynimizin işte biri diyor, üçü, biri diyor, beşi, neyse. Hadi 5 de ben koyayım, 2 ile çarpayım, 10 olsun. Niye beynimizin üçünü, beşini, onunu, %10'unu, beşini kullanıyoruz? Neden DNA'mızın %98,5'u çöp, bir işe yaramıyor? 1,5'uyla bu hale gelmişiz. Neden eskiden bahsedilen işte 18 metrelik, hatta 30 metreye kadar boyunun olduğu efsaneler, mitolojiler ve kayıtlarda geçen devler, işte anakimler, nefilimler diye geçen varlıklar, işte Golyatlar, Hazreti Davutlar filan, bu hikayelerdeki 30 metrelik adamlar kim? Bunların geni ne? Ondan sonra baktığınız zaman bunlar masal mı değil mi? Hani böyle bir Gülliverler, Gülliverlerin hikayeleri, dev hikayeleri, tabii canım. bunlar demek ki hocam bir geçmişi var yani bunların. Şimdi bu kadar dünyanın her yerinde bu kadar paralel hikayelerin binlerce yılda aynı karakterler, aynı hikayeler, aynı formlar üzerinde aynı şekilde anlatılmasını, o da mı tesadüf deyip geçeceğiz yani? Baktığınız zaman bu tesadüf dedikleri şeye şunu görüyorsunuz. Beyninizi birileri geriletmiş. Ondan sonra mesela diyorlar ki şöyle bir şey yapayım. Soru yönelteyim. Herkes bunun cevabını kendisi araştırsın. Yoksa konudan saparız gideriz ama lütfen bu konuyu incelesinler. Şimdi Sümerler işte insanlık tarihinin başı falan, ki aslında çok önemli bir noktası ama kırılma noktası, ama başı değil. Çünkü ondan öncesi Türklere dayanıyor. Oraya kimse girmiyor. Onlar girmeyecek de biz de mi girmeyelim kardeşim? Biz bu toprağın üstünde, bu memleketin evladı değil miyiz? Biz Anadolu'nun göbeğinde Anadolu çocuğu değil miyiz? Biz atamızı bilmezsek, bulmazsak, araştırmazsak, el alemin gavurunun uydurmasyon, ondan sonra okültist bilgileriyle kendi tarihimizi kitap diye millete, çocuğa okutursak, o zaman olacağı bu. Ama gerçekler bu mu? İşte sorun o. Burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. 12 sarmaldan 2 sarmala düşürülmüşüz. Bakın, 12 sarmaldan 2 sarmala. Bunun da şeylerini, örneklerini, ya bu doğru olabilir mi? Şimdi ben bunu bilimsel olarak, buyurun bak kanıtı bu demek çok mümkün değil. Ama baktığınız zaman tarihsel olarak bunun birçok şeyini görüyorsunuz. Yani mitolojilerde, dinlerde görüyorsunuz. Ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi siz ben Müslümanım diyorsanız, yani olmayabilirsiniz. Yani Hristiyan, Yahudi, ateist, satanist, her şey olabilirsiniz. Tamam, buna saygı göstereceğiz. Ama eğer ben İslam dinini kabul ettim, Kur'an'ı kabul ediyorum, Allah'ı kabul ediyorum, ben Müslümanım deyip bir şeye ibadet ediyorsanız, bu sistemin kurallarına uymaya çalışıyorsanız, o zaman şu soruların cevabını da vermemiz lazım. Yani Müslüman olmayan da sen niye kardeşim buna inanıyorsun, bu kitaba inanıyorsun, bu dine inanıyorsun dediği zaman soruların cevaplayabilmemiz, bizim de kendi cevaplarımızı bulmamız lazım. Burada şunu soracağız. Müslüman olarak biz Kur'an-ı Kerim'de net olarak geçen örnekler var. Hazreti Nuh şimdi 1000 yıldan 50 eksik yaşadı diyor. Yani 950 yıl yaşıyor. Şimdi 950 yıl yaşadığına inanıyorsunuz. Hazreti Nuh'un boyu acaba 12-18 metre olabilir mi dediğiniz zaman hurra, saldırıya vuruyorsun. Neden? Tufana da inanıyorsunuz. Şimdi tufana herkes inanıyor. Hazreti Nuh'a inanıyor. Ve şöyle de bir olay var. Bunlar sadece şeyler var. Bazıları işte bunlar Arap uydurması. İşte o ondan çaldı, bu bundan çaldı. Kimse kimseden çalmıyor. Yaşanmış bir şey var. Bu dilden dile geçiyor. Yani anlatıldığı şekliyle tabii ufak yerisel isimler, farklılıklarla bugüne kadar geliyor. Şimdi şunu söylüyorum. Hazreti Nuh'a kadar ömürler zaten, yani belli bir ırk var. Onların ömürleri ortalama 1000 yıl. Mesela Lamek 777 yaşında
ölüyor. Ondan sonra işte 912 yıl yaşayan var. İşte başka şeyler var, tarihler var ama baktığınız zaman hani en kısa olan orada Hanok peygamberdir o soyda. Hanok da 365 yılında göğe alınıyor. Ölmüyor yani. Göğe alındığı için hani dünyadan ilişkisi kesilmiş oluyor. Ama orada devam ediyor. Şimdi burada baktığınız zaman ortalama 900 bin yıl yaşayan şeyler çok net belirtilmiş. Şimdi ona inanmayacağız mı? Yani birini kabul edeceğiz, 950'yi kabul edeceğiz, 915'lik başka bir şey yok, ayrı olmaz mı diyeceğiz. Bunlar nasıl 1000 yıl yaşıyordu? Sonra Sonrasında nasıl sicim gibi kesilmiş mi hocam bu yaş nerede sınırı? kesildiğini söyleyeceğim. Bakın DNA müdahalesi bu. Bakın Hı hı. DNA müdahalesinin ispatı hem genetik olarak hem de inanç sistemi olarak çok önemli bir kırılma noktası var. Burada baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Hazreti İbrahim'de biliyorsunuz işte incelediğiniz zaman ne oluyor? İşte Hazreti eşi Hacer ve Sara biliyorsunuz Hazreti İbrahim 100 yaşındayken karısı Sara kısır 90 yaşında ve yaptığı görevlerden ötürü ödüllendirilerek o güne kadar kısır olan, yıllardır evli olan bir çiftin çocuğu olmuyor artık, herkes bunu biliyor. Ondan sonra bir yıl sonra bir erkek çocuk müjdesi getiriyor melekler. Şimdi 100 yaşında 90 yaşında, hatta melek Hazreti İbrahim'e bunu söylerken karısı Sara içeride yemek pişiriyor. O da diyor ki işte İbrahim'e tamam diyor, sen ne istersen söyle, istediğini gerçekleştirelim. Hani ona bir mükafat veriliyor. Ben diyor cariyesiyle Hacer'le evlendiği için kendi kanımdan genimden bir çocuk yapamadım, erkek çocuk. Hazreti İsmail var ama diyor ben kendi kanımdan değil, genimden karımdan değil diyor genetik olarak. Bakın gene genetik. Çok önemli. Ondan sonra genetik soyumun devamını sağlamak isterim diyor. Tamam diyorlar. Bir yıl sonra erkek çocuğun nereden biliyorsun erkek olacağını? Neden? Genetik müdahale. Çok kesin yani. Ve yani çocuk 9 ay sonra oluyor. Bir yıl nasıl bir tarih? Şimdi orada demek ki onun hazırlanması, şey yapılması, ondan sonra ana rahmine bir şekilde yerleştirilmesi ve dünyaya getirilmesi. Süreç de ilginç. Burada bakıyorsunuz Sara karısı gülüyor. Ya diyor sen nasıl şey falan diye, onu da duyuyorlar. Yani bizim kim olduğumuzu anlamadı galiba. Hani biz şaka yapmaya gelmedik buraya. Hiç gülmesin diyor, biz ciddi bir şeyden bahsediyoruz burada. Karısı kendisi bile inanmıyor. Hazreti İbrahim'in eşi. Bakın burada da genetik müdahale var. Neden bunlar önemli? Arkadaşlar siz bunları bilmiyor olabilirsiniz. Bunlara inanmıyor olabilirsiniz. Fakat dünyayı bugün bütün bu kana bulayan okült cemiyetler, ezoterik cemiyetler, işte buradaki o müdahaleyi yapanların genine biz daha yakınız diye Hazreti İsmail ve Hazreti Yakup'un İzak'ın İsmail ve İzak ayrımından bütün bu ezoterik cemiyetler bugün öykünmelerini bu ayrışıma dayandırıyorlar. Neden? Ne olacak? Bir üvey kardeşi Hacer'den olsun, Sarah'tan olsun. Ne fark eder? İnsan değil mi bunlar? İnsan. Ama her insan o DNA'larda hangi bilgileri taşıyor? Hangi türlerin DNA'sını taşıyor? İşte burada bizi hep atlatılmak istenilen, görmemizi istemeyen bir şey var. Ve biliyorsunuz İzak ikinci çocuk olmasına rağmen bu mucizeyle doğuyor. Sonra Hazreti İzak peygamberden sonra Yakup peygamber geliyor. Ve Yakup peygamber bakın yine sabaha kadar birisiyle güreşiyor. Şimdi çok kısa sonucunu anlatacağım uzatmamak için. Ve o güreştiği şeyle dizi yaralanıyor. Uyluk kemiği hatta çıkıyor böyle vücudundan filan. Sonra güneş doğuyor. Bunlar hala böyle boğuşuyorlar, birbirleriyle güreşiyorlar ve geliyor o kişi, sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben diyor Tanrıyım diyor. Ve bundan sonra senin ismin de diyor İsrail diyor ya Hazreti Yakub'a. Bakın bunlar bizim peygamberimiz. Yani inanç sistemine inanıyorsanız, Müslümansanız bunları bilmek zor, araştırmak zorundayız. Doğruları bulmak zorundayız. Tarihle ilgileniyorsanız tarihsel olarak bulmak zorundasınız. Eğer genetikle, bilimle ilgileniyorsanız genetik olarak bu olayları incelemek zorundayız. Yani ne inanırsanız inanın, bu inanılmaz kırılma noktaları var, bunları bulmalıyız. Ve burada diyor ki İsrail Tanrı'yla güreş eden demek. Tanrı'ya karşı gelen, yani ona meydan okuyan. Bakın İsrail ve Tanrı'ya meydan okuyan olarak İsrail oğullarını alıyoruz ve İsrail oğulları günümüze kadar bakın geliyor. Kur'an-ı Kerim açıp okuduğun zaman hep İsrailoğlu, İsrailoğlu. Ne var kardeşim bu İsrailoğullarında?
Aynen Yani öyle. Kur'an'ın, yani Kur'an-ı Kerim geneline bakın, yarısından fazlası işte Hazreti İbrahim, ondan sonra işte İsrailoğulları, ondan sonra Hazreti Musa, ya bunlardan bahsediyor. Hep İsrailoğullarından bahsediyor. Yani peygamber mesela Hazreti Muhammed'in geçtiği yerler, tam sayısını şimdi yanlış söylemeyeyim ama mesela 27 kere ise Hazreti Muhammed Kur'an'da geçiyorsa, sayıya lütfen şey yapmayın. Öbürü mesela atıyorum şu anda 63 kere geçiyor. Şimdi son dini, son peygamberi betimlemek için gönderilmiş bilgilerde neden önceki peygamberler ve soylar ve belli bir genetik bu kadar bu. İşin içi gene genetiğe, DNA'ya dayanıyor da ondan. Şimdi baktığınız zaman İsrailoğulları. Bugün bakıyorsunuz Siyonizme. Siyonizmin sizden benden ne farkı var? Biz niye Siyonist değiliz de onlar Siyonist? Siyonist neye göre olunuyor? Okült cemiyetler, Illuminati dediğimiz bu sistem nasıl işliyor? Peki krallıklar nasıl işliyor? Bir oturup düşünelim. Hepsi genetiğe baz alarak çalışan sistem. Bakın hepsi. Peki şimdi şunları da söyleyeyim. Ben bunların hepsinin haritalarını çıkardım. Hepsi elimde. Hem de Tevrat'tan, Kur'an'dan, işte Mahabharat'a, Ramayana, Mısır mitolojisi, Hint mitolojisi, bütün mitolojiler, bütün tarihler, bütün şeyler, Sümer tabletleri, akatlar, ne kadar şey varsa hepsinden bu sistemleri kıyaslaya böyle yüzlerce soy ağacı çıkardım. Hepsini inceledim. Ve hangisi doğru? Hani farklılıklar var ufak tefek ama genel bir soy ağacı çıkıyor. Şimdi burada bu soy ağacına baktığınız zaman bu soy ağacında karşımıza ne çıkıyor? Şu çıkıyor. Hazreti İbrahim'in bu iş genetik olarak kırılma noktası olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e kadar genetik sadece tek bir soy ağacıyla geliyor. Bakın burası çok önemli. Yani öbürleri bir şekilde ekarte olmuş, soyunu devam ettirememiş. Bunların listeleri var ve Kur'an'da da böyle geçiyor. Hazreti İbrahim'den sonra da normal şeyde ki işte bu Hacer kendi DNA grubundan olmadığı için çok önemli. Hazreti Hacer oradan olma Hazreti İsmail. Biliyorsunuz Hazreti Muhammed buradan geliyor. Ondan sonra bizim inandığımız sistem bu sistem. Ama onların inandığı sistem diyor ki karşı taraf, bunları bilmemiz lazım. Ve artık böyle dalga geçip masal hikaye gibi değil, bunların bilimsel altyapısı ve dünya dışı bağlarını görmemiz lazım. Orada diyor ki İzak'a genetik bir müdahale olmuştur. Kısır 90 yaşındaki bir kadının 100 yaşındaki birinden bir çocuk doğurması mümkün değilken buna dış bir etmenle genetik müdahale yapılmıştır. Ve bu genetik diğerinden farklıdır ve bu yüzden de kutsaldır diyorlar. Bakın dayandıkları temel bu. Genetik. Şimdi geldik mi bakın dinin en önemli şeyi ne? Dinler neden farklılaşıyor? Bu soy nereye kadar gidiyor? Hazreti Yakup'un yani İsrail'in 12 tane biliyorsunuz işte kayıp kabilesi var. Yani aklıma gelenler işte Ruben, Simon, Leviler var, Yudahlar var, İsakarlar var, işte Zebulon, Gala, Aşer, Dan. Bunun gibi 13 tane şey var ki 12 tane kayıp kabile var. 12'nin de ne olduğu belli değil. Ama 12. o belli olmayan şeyin Benjamin sülalesi olduğu ve burada aslında bunun 604 yıllarından sonra Babil 536 yıllarından sonra geliyor 1948'de İsrail'in Kur'anlar işte bu soydan geliyor. Bakın burada çok önemli bilgiler veriyorum. Bunlar çok araştırılması gereken konular ama ben size sonucu söylüyorum sana. Şimdi bu kayıp kabilelerden daha Tesadüf sonra... diyemeyiz hocam buna herhalde. Nasıl? Buna Yok, tesadüf bunlar diyemeyiz herhalde. bilimsel gerçekler. Yani bu söylediğimi Tabii. ister genetik olarak gidin kontrol edin, ister tarihe bakın, ister kutsal kitaplara bakın. Ondan sonra mesela Hazreti Yusuf Genesis'in işte 48'in 19'unda geçiyor mesela bu genlere şey oldu. İsrail'e giden bir gen oluşturuyor. Onun da yine Hazreti Yusuf'tan 13 taneli bir ayrışım var. O çocukları var. Ve burada milattan sonra işte 721-741 aralarında bu iki tane aile farklı kollardan iki soy geliyor. Geliyor. Peki nereye geliyor? Şimdi Ezekiel 35'e 10'da geçen şeyler var. 37-22'de filan da geçiyor bunlar. Kutsal kitap Kitab-ı Mukaddes'te. Two families, two nation yani iki aile
iki ulus, ondan sonra iki krallık. Bakın bunlar buradaki şeylere iman ederek ne yapıyorlar? İki aile dediği bu iki aile var. Size yani kutsal kitaplarda geçen şeyin açıklamasını bilimsel olarak sunuyorum. İsteyen inansın, isteyen araştırsın lütfen. Yani sorgulamadan kimse de ne bana inansın ne başkasına, ama araştırsın. Bu aileler kimmiş? İki tane farklı şey diyor, ülke diyor. Bu ülkeler kim? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Bakın burası çok önemli. Bunlar ne zaman birleşiyor? Amerika ile İngiltere. 1780 ile 1800 yılları arasında bu iki genetik soy Amerika ve İngiltere birleşiyor. Bakın burası çok önemli. Şimdi burada da Illuminati'nin kuruluş yıl dönümünü incelerlerse bunlar bu şeyleri nasıl krallık olarak kutluyorlar, neler ne zaman kurulmuş, kimlere istinaden kurulmuş ortaya çıkacaktır. Üçüncü soyda geliyor. Bugün İsrail oluşturan soy. Ondan sonra bu söylediğim, anlattığım soy. Bakın İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak birleşimi İsrail soyundan, yani Benjamin soyuyla tekrar buluşuyor. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Yani bu tüm dünyayı ilgilendiren bir olay şu anda. Ve buradan şu anda İngiliz kraliyet ailesinin soyu ortaya çıkıyor. İngiliz kraliçesi bu yüzden kraliçe. Yani neden siz ben kral olamıyoruz da, kraliçe olamıyoruz da, sizin anneniz benim kız kardeşim neyse kraliçe olmuyor da Elizabeth oluyor? Geninden. Şey okumuştum hocam. Mısır firavunlarının soyu kraliyet ailesinin kanına dayandığını okumuştum. Şimdi Şu an unuttum nerede olduğunu da. Şimdi o geldi aklıma siz söyleyince. kesinlikle bakın doğrudur. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi mavi kan reptilyan dediğimiz bu soyun uzantısıdır. Ve bu mavi kan reptilyan kanı nereden geliyor, sürüngenimsin kan? Tabii ki Mısır firavunlarından geliyor. İngiliz bunlar çakma. Yani bu sistem esasen kendi ortaya çıkmış bir şey değil. Tamamen Atlantis kültürünün Mısır'dan sonraki uzantısıdır. Daha ne diyeyim? Bu kadar açık dobra dobra da bunu kimse söylemez yani. Kusura bakmasın artık, kral çıplak arkadaşlar. Gerçekler bunlar. Ve bu sülale şu anda Mısır firavunlarının, ama bu sürüngen soyların. Çünkü Mısır firavunlarından tek tanrılı din de iddiasında bulunan 3. Amenofis, 4. Amenofis, Akhenaton diye bildiğimiz tek tanrılı dini savunan o da firavundu. Bakın baktığınız zaman hangi firavun? Baktığınız zaman Atlantis, Atlantis hep mi kötüydü? Mu kötü müydü? İyi mi? Mu'nun içinde 4 tane uygarlık yaşıyor. Bunların hepsi mi iyi? Hepsi mi kötü? Hayır. Bunları bileceğiz. Şimdi şeyler çıktı, ben bunlara da katılmıyorum tabii. Mu yoktur, Atlantis yoktur. Ya yoksa da araştırmamıza mani olmamalıyız. Yani yok diyenler kim? Yani bunlar da ben araştırmanın üstünü kapatmamalı. Kesip atmamalıyız tabii. Çünkü bence kesinlikle vardı. Yani bu kopuklukları tamamlayan bir uygarlık olması. Mu değilse fu, fu diyorsa ku. Ama bir şey olması lazım. Yani şak diye öyle maymunla muzla olmuyor bu işler. Ortada bir şey olması lazım. İşte bu eksikleri kapatıyorlar ve olay şundan geliyor. İngiltere Krallığı'nın özü Mısır firavunlarına dayanıyor. Genetik olarak da bu böyle zaten. Doğrudur. Ve Mısır firavunlarından mesela birkaç örnek vereyim, ama bunlar Türkleri de inanılmaz derecede yakından, hep iç içe böyle gidiyor soylar. Öyle mi? Çok ince bir çizgiyle ayrılıyor. Bakın bugün Vatikan'ın içinde birimler var. Sadece bu genetik soyları takip ediyor. Bakın Vatikan'ın birimi. Kardeşim sen din adamısın ya. Sana ne el alemin kızından, babasından, dedesinden, torunundan? Hasta mısınız? Niye bunlarla uğraşıyorsunuz? Sonra Vatikan mesela bakın dinler nelerle uğraşıyor. Bir bakın yani, ayılın yani. Kendi giydiği Vatikan'ın kıyafetine bakın. Yani bir sürü televizyon programında bunları dobra dobra dile getirdik. Yeter artık yani. Bıktım milletin gevelemesinden. Yani Balık gibi hocam. Balık sırtı gibi arkalarına Oannes, Dagon, bakın Oannes. Yani o balık figürü. Gelin lütfen, yani işte her zaman geziyoruz bunları, insanlarla anlatıyoruz, gösteriyoruz. Bilimsel kanıtlarını gösteriyoruz. Nerede? İşte 23'ünde tura gidiyoruz. Buyurun bekleriz. Yine Güneydoğu Anadolu'da muazzam Urfa Müzesi, Hatay Müzesi, Antep Müzesi, Ankara, İstanbul arkeoloji müzeleri mutlaka ki gezmeniz lazım.
Söylediklerimin kanıtlarını gözünüzle görecek. Yarı balık, yarı insan. Kim onlar? Bir bakın bakalım. Kimmiş onlar? Doğru muymuş, değil miymiş? Onlar da mı kafayı yedi? Onlar da mı Instagram'da programdan öğrendi, taşlara kaç bin sene önce kazıdılar yani? Geçenlerde bir şey paylaştım hocam hikayede. Bir deniz kızının mumyası bulunmuş hocam. Yani balık mumyası insan şeklinde. Üstü insan, altı yüzgeci var balık. Yani Evet. sizin söylediğiniz doğruluyor resmen. Çok mesela onlara sirene derler. Hep hikayeleri vardır. Ama tabii örnek çok az olduğu için ve bu konuları bizzat bu ezoterik örgütler cılkını çıkartmak için kendileri bu fotoğrafları, bir tane doğru fotoğraf çıktı mı hemen 100 tane saçma sapan şeyi dağıtıyorlar. Millet de sorgulamadan böyle kefal gibi atlayınca aa işte bilmem nereden şu çıktı bu çıktı. Bunların birçoğu bu adamların yaptığı fake şeyler. Ama tamamı değil. Tamamı değil. O UFO fotoğrafları, işte UFO şeyleri, onun otopsisi, bunun bilmem nesi. Yani kendileri çekiyor. Ortalığı bulandırmak için çekiyorlar. Çünkü kendi insanları ele geçirecekleri bir sistem yarattılar. İnternet denilen bir sistem. Burada bütün herkesi takip ediyor, dinliyor, izliyor. Yani konuşmasını kaydediyor, düşüncelerini kaydediyor, kılığına, kıyafetine bakıyor. Ne bileyim gözünden, tipinden, hastalığını, bilmem sorununu, sağlığını kontrol ediyor. Her şeyine bakıyor. Lazım yani bu sistem onlar için gerekli. Ama krizi fırsata çeviriyor insanlar. Bakın biz burada ne anlatıyoruz? Sizce yani dünyayı yöneten sistem bu anlattıklarımızdan hoşnut mudur? Bence değildir. Ama ne yapıyor? Bence de değildir. Artık eskiden tek tek çıkıyordu. Çok güzel öldürüyorlardı bunları. Hemen bir trafik kazası geçiriyordu. Hemen bir şey oluyordu. Hemen bir kalp krizi geçiriyordu falan filan. Ama şimdi hangi birini geçirttireceksin? Biz burada yayın yapıyoruz. Atıyorum David Icke da İngiltere'de bunları söylüyor. Adam çatır çatır söylüyor. Ne deliliği kaldı, ne şarlatanlığı kaldı, ne bilmem neliği kaldı. Ama ona deli diyen bilim insanları şimdi yüzlerce dolara seminerde en önde oturup dinliyor binlerce kişinin arasında. Hani deliydi arkadaş? Kim deli? Adam hala aynı şeyi söylüyor. Siz siyah dediğinize beyaz deli diyorsunuz şimdi. Siz döndünüz geldiniz adam haklıymış diyorsun. Yani o yüzden deli deyip geçtiğimiz adamların lütfen kim deli diyor, niye deli diyor bunları çok iyi irdelememiz. Hepsi bunların gen takıntı. Ve şimdi gelelim gene. Şimdi çok kapalı ve kısaca bir cümleyle geçeceğim bu konuyu. Çünkü artık iş işten geçti ve hani bu konuyu böyle körüklemeye gerek yok. Ama genleri bozmak, bakın sadece fiziksel üç dünya ve insanlar için konuşmuyorum. Evrensel anlamda. Şimdi bir kadına gittiniz, tecavüz ettiniz, ırzına geçtiniz, çocuk yaptınız. Bu yargılanmaz mısınız? Suç değil mi? Yani benim canım istedi, benim gücüm ona yetiyor deyip bunu yapamazsınız. Sizin gücünüz yetiyor diye erkek olarak bir kadına gücünüz yetiyor diye istediğiniz şekilde yapamazsınız. Bu çok ciddi bir suçtur. Aynısı dünya dışı türlerin kendinden düşük türlere, fiziksel, bilimsel neyse teknolojik olarak düşük türlere de bu şekilde davranması aslında evrensel kurallar gereğinde yasak. Ama şimdi tecavüz etmek, ırza geçmek yasak. Hiç mi bu suçu işleyen yok? Milyonlarca var, yüz binlerce var, on binlerce var. Değil mi? Yani yasak olduğunu bile bile gene de yapılıyor. Evrende de bu oluyor. Ve bunu en son kim yapıyor? İşte o yasak elmayı sana ısırtan arkadaşımız yapıyor. Arkadaş demeyelim de yanlış anlaşılmış. Hani şahıs. Yani iblis, şeytanın babası. İblis şeytan kendi genini insana geçiriyor ve orada insan kötü bir hal alıyor. Ondan sonra sen vesveseleri kabul edebilecek bir donanıma sahip olmuş ol. İblisin derdi o zaten. Kontrol etmek ve kontrol etmek için resmen bugün nasıl çip takacaklar, beynimizi kontrol edecekler falan diyoruz. Ve bunun için bazı iddialar var biliyorsunuz. Sağlıkla ilgili anlayanlar. Şimdi baktığınız zaman onlara en önemli şeyiniz DNA'nızken DNA da messenger RNA, mRNA kodluyor ve DNA'nıza, mRNA'nıza müdahale eden sistemler şu anda bütün dünyaya dayatıldı. Hayırlı uğurlu olsun çünkü bunun birçok bilimsel sıkıntısını bunlara detaya girmeyeceğiz. Bundan sonra da net bir şekilde yaşayacağız ve gün geçtikçe bunlar ortaya çıkacak neyin ne olduğu. Sadece bu kadar konuşacağım ve burada şunlar olacak ama iş işten geçti.
Birileri yine bu DNA'ya nüfuz etti. Tıpkı iblisin Adem ve Havva'ya nüfuz ettiği gibi. Tıpkı o suçu o zaman yedikleri gibi. Ne oldu? O zaman iblis cennetten kovulmadı mı? Kendi o yasak elma dedikleri şecere dediği soy ağacının meyvesini yedirttirmek. Yani kendi DNA'sını birine aktarmak. Bu illa fiziksel olarak cinsel ilişkiyle eşeyli üremeyle olmak zorunda değil. Bakın bugün ne oluyor? mRNA'lı aşılar DNA'mıza kod yollamıyor mu? Yani bu cinsel ilişkiyle olmuyor. Ondan sonra sıvılarla... Müdahaleyi tam olarak neyle, nasıl yapıyorlar hocam? Yani tam olarak nasıl yapıyorlar müdahaleyi? O zamanki Onu merak edenler oluyor çünkü. Tam olarak şunu söyleyeyim size. Çok yüksek teknolojiniz varsa sadece frekanslar kullanarak istediğiniz DNA'yı istediğiniz gibi kodlayabilirsiniz. DNA'yı frekansta kodlayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bakın bunlar saçmalık mı şey mi? Bazılarına göre ben bilim dışı zırvalıyorum, saçmalıyorum. Bilimle yakından alakadar, uzaklıktan alakası yok. Ya onlar bence bilim cahili. Kusura bakmasınlar yani. Ben bunların hepsinin altyapısını bilimsel olarak araştırıp görmesem bu şekilde konuşmam. Hiç merak etmesinler. Şimdi diyorum ki belli bir tür kurbağa larvasına yani yumurtasında belli frekanslar verilerek resmen başka tür elde ettiler. Frekansla o şeyin aynı yumurtalardan belli kısmına frekanslar veriyorlar. Sadece frekans. Genetik müdahale falan diyor. Yok. Frekansla zaten siz o genetik müdahalesini değiştirmiş oluyorsunuz. Ben niye yıllardır seminerlerde frekans diye çıldırıyorum? Çünkü bazı şeylerde geç kalıyoruz. Buna çok üzülüyorum. O yüzden de böyle 24 saat gece gündüz çalışıyorum. Programlar, televizyonlar, işte seminerler, bir şeyler açıklamaya çalışıyorum. Tabii sosyal medyada yani 10 biliyorsak bir söyleyebiliyoruz anca. Çünkü yani ilk duyanlara bunlar dehşete düşürebilecek hani böyle çok ters gelebilecek şeyler konular. Ama araştırdıkça insanlar yani bağımlılık derecesinde bu şeylerden eyvah bugüne kadar her konuda kandırılmış olduğunu anlayınca zaten bu konuların peşine kendisi mecburen düşmek zorunda kalıyor. Ki düşmeleri de lazım, bu gerçekleri görmeleri lazım. Araştırarak, okuyarak. Burada şöyle bir şey var. Frekanslarımıza sahip çıkmamız lazım. DNA'mıza sahip çıkmamız lazım. Teknolojileri o kadar ilerletti ki dünyada bazı kesimler, bazı birimler ama bunlar insan teknolojisi değil arkadaşlar. Şimdi genetikten bahsediyoruz ama genetik uzmanı yani şimdi bu hafta sonu 19-20'sinde Ankara'da seminerim var. O Big Bang'den bugünümüze nasıl geldiğimizin tek bir şerit halinde 25 senelik deneyimimle bulduğum tüm parçaları birleştirip büyük resmi ortaya koyuyorum. Bunun içinde 153 tane uzaylı ırkı da var. Bakın Anunnakilere takıldın, enkicisin, ennilcisin. Geçiniz bunları. Buyurun gelin. 19-20 Ankara. 153 tane bakın dünya dışı tür diyorum. Bunlardan bir tanesi Anunnaki diyorum. Kalan hadi bakalım. Yani bunları bilmeden Kur'an'da o kim? Allah, Tanrı, biz, onlar, Rab işte bu ayrımları sağlıklı bir şekilde yerine... Kadiri Muklat. Bu ara çok bunlar karıştırılıyor hocam. Bu terimler Kadiri Muklat vesaire bunlar hep mutlak, karıştırılıyor. Kadiri mutlak kelimesini özellikle kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Bu Siyonist, satanik, şeytani sistem. El ilah Allah oradan geldi filan diye ay tanrısı Nannar Sin'i el ilah olarak, Allah olarak ele alıyorlar ki bu da çok detaylı ayrı bir konu. Öyle göstermelerin belli temelleri doğrudur, belli bir yere kadar doğrudur ama onlar aslında bu doğruluk üstüne gitmiyorlar yani. Allah'a inanmayan Allah'la ilgili niye uğraşsın şeyler yapsın? Çünkü onların inandığı varlık yani Enki inandığı değil taptığı. Bakın taptığı varlığın Sümerlerdeki karşılığı 40. Şöyle göstereyim. Enki'nin rütbesi 40. Ve bu varlığa inandıkları için aslında onun üstünde 50 ve daha üst rütbeli olan Ennil'i es geçirtip size 40'ın aşağısındaki 30 puan rütbeli olan Ennil'in oğlu ay tanrısı Nannar Sin'i Allah olarak bak sizin Allah'ınız bu demeye getiriyorlar işi. Neden? Çünkü yarın öbür gün evet onu kabul ettirdikten sonra diyecekler ki kardeşim sizin Allah'ınız hakikaten varmış. Biz onu kabul ediyoruz bak. Hani buymuş tamam ama bak bizimki sizden üstte. Asıl en üstte olan bu.
Her şeye gücü yeten evrenin ulu menvarı bu diyecekler. Sizi yeni dünya düzeninin yeni diniyle tanıştıracaklar. Ve bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Sahte Sümer ya da tarihi tablet ve bilgilerle yapacak. Illuminati kartlarında bunun da şeyleri var. Bir depremde böyle bir şey, yer yarılacak. Bir yer bulunacak filan. Bir bakacaklar, oradan bir tablet çıkacak. İşte evreni ben yarattım, insanı şu yarattı filan diye. Sahte tabletlerle çok feci şekilde bu şeylerini destekleyip kendi bilim adamları da 10 tane kitap yazacak, 100 tane belgesel çekecek. Bu şekilde beyinleri yıkayıp, çünkü yeterli bilgiye sahip değiliz. Karşısında duramayacaksın adamın. Öyle 3 tane saçma sapan bilgiyle. O yüzden çok iyi öğrenmemiz lazım. Geliyor bunlar. Az kaldı. Yeni dünya düzeni zorluyorlar. Eski dinleri yıkmak amaçları bu. Ama yıkılmamak için, yani siz eğer Kadir Mutlak, Allah, Müslümanlığa, Hazreti Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsanız ya da Yahudiyseniz ya da ne bileyim işte Museviyseniz, hiç fark etmiyor. Semavi dinlere inandığınız bir şey varsa lütfen çok iyi inceleyin. Çünkü bunları yıkmak için çok derin şeyler, çalışmalar yapılıyor. Her gün hayata sokuluyor. Ve burada Kadir Mutlak'ı en kiymiş gibi görenler, gösterenler ve bundan sonra da göstermeye çalışacak olanlarla bu mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Yani benim iblis olarak ifade ettiğim şahsı birileri evrenin olduğu mimarı diyor. Yani ben şeytan diyorum. Onlar Tanrı olarak tapıyor. Yani Allah'a inanmıyorlar ama Enki'ye, şeytana inanıyorlar. Neden? Çünkü Kadir-i Mutlak göremezsin kardeşim. Senin gözün sadece 400-700 nanometreyi görüyor. Sen nasıl göreceksin? Yani şurada güneş ışığına bakamıyoruz, kör oluyoruz. Sen Kadir-i Mutlak'ı göreceğini mi zannediyorsun? Nasıl bir düşük bir zeka? Şimdi sonra duyamazsın. O zaman peygambere vahiy nasıl geliyor? Ona kim getiriyor? Ya ona aracı varlıklarla geliyor. Kendisi bizzat gitmiyor. Yani şimdi bir ülkenin savaş kararı çıkıyor. Mesela şimdi ne var? Yani üzülerek söylüyoruz. İnşallah atlatırız bunları ama hani örnek olsun diye söylüyorum. Rusya Ukrayna'ya saldırıyor. Şimdi Putin kararı veriyor. Putin cephede makinalı tüfekle savaşıyor mu? Kararı vereni sen cephede göremezsin. Asıl sebebi, sen sonuç kısmında bir şey yapamazsın. Sonuçlar hiçbir zaman birebir, yani o zaman ülkenin liderleri otursun. Ondan sonra güreşsinler, satranç oynasınlar ya da savaşsınlar. Paintball'la kim kimi vurursa o olsun. Hiç savaşılmasın yani. Keşke öyle olsa. Ya milyonlarca insan ölmese yani. Ama hiç öyle değil. Kadir-i Mutlak, evrenin yaratıcısını hiçbir insan göremez. Hiçbir insan bizzat göremez, bizzat duyamaz. Ama tabii siz burada gittiğiniz, gördüğünüz bazı temaslar var. Melekleri görürsünüz. Cinleri görürsünüz. İfritleri görürsünüz. Şeytanları görürsünüz. 2 kanatlı, 4 kanatlı, 6 kanatlı melekleri katman katman, boyut boyut, görev görev, rütbe rütbe, bunları görürsünüz. Çünkü bunlar frekanslarını senin 400-700 nanometrelik göz görme frekansına düşürebilen varlıklardır esas. Özü 3 boyutlu olmasa da bu teknolojileriyle bunları sana kendilerini görünür kılabiliyorlar. Şimdi bunlarla Kadir-i Mutlak'ı karıştırmamamız lazım. Her sakallı babamız değil. Ve burada Bir de minik bir sorun var hocam bununla ilgili. Genelde bu konuyla alakalı cevapları çok fazla Kur'an'dan çok Tevrat'ta geçtiğini düşünüyorum. Tevrat'ta bu konuları daha fazla hani anlatılıyor. Bu işte insanlığın ilk tarafı, bu Adem, işte bu tufan vesaire tarafları. Neden ilk Tevrat'ta daha fazla bu konuları geçmiş olabilir? şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim Tevrat'tan farklı bir yapı değildir. Değil, tabii ki değil. Güncellenmesi gibi düşünmemiz lazım. Hı hı. Yani dolayısıyla şöyle bir şey var. Anlattığı bir şeyi neden tekrar anlat? Aradaki değişiklikler orada betimleniyor. Yani siz şimdi bir fasikül bir şey anlatıyorsunuz. 4 ciltlik bir şey var. Birinci ciltte 100 sayfa anlattığınız şeyi yeri gelir 2 sayfada O şekilde devam bakmalıyız. edersiniz. Var zaten. Yani dinimiz, Kur'an bize ne emrediyor? Bundan önceki peygamberleri de, emirleri de, kitapları da kabul etmek zorundasın. Yani ben Evet, Kur'an, yok. Bazı bir kesim insanımız var yani sadece bu kitabı kabul edip diğer kitapları reddediyor ya, o yüzden dedim yani. Hani diğer kitapları hiç bakın, okumamış bu bir dine kesimimiz ters. var ya, o yüzden diyorum. Bu dine ters bir şey yani. Bu Kur'an-ı Kerim'in içinde yazan şeylere uymamaktır, inkar etmektir. O onun seçimi öyle algılayıp uyguluyorsa hani sonuçlarına katlanır, ona göre günah sevabı kendine.
Ama Kur'an'ın içinde böyle bir şey yok. Tam tersi var. Bundan önceki, yani ben Musa peygambere inanıyorum. İsa peygambere inanmıyorum. Hazreti Muhammed'e inanıyorum. Hazreti Adem'e inanmıyorum diyemezsiniz. Bu sisteme komple inanmak zorundasınız. Yani sistem bir bütün. Ama şu var. Bu demek değil ki bize olduğu gibi %100 saflığında bütün kitaplar oluştu. Ne yazıyorsa böyle. O yorumlar %100 doğru. Asla demek değil. Çünkü çok gerçek dışı, içi boşaltılmış, kasten boşalttırılmış, saptırılmış ve yanlış anlaşılmış inanılmaz konular var. O yüzden onlar başka bir tartışma konusu. Fakat bunlara komple inanmak zorundasınız. Şimdi inandığınız zaman bizim en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi, hem Türkler olarak hem İslam coğrafyası ve Müslümanlı olarak şöyle bir büyük yanlışımız olduğunu düşünüyorum. O da şu: biz sadece Kur'an'ı okuyup Müslüman olmaya çalışıyoruz. Hatta okumadan Müslüman olmaya çalışıyoruz. Burada çok şey ve Arapça okuyunca, Arapça kelime kodu ve matematiksel orijinalliğini yansıtmak için çok önemli. Bakın, sebebini de söylüyorum, bilimselliğini de söylüyorum. Neden? Çünkü matematiksel kelime kodları, şifreleri onun eksiltmiş mi, çoğaltılmış mı, çalınmış mı, müdahale edilmiş mi? Bunun ispatı için şart. Bu kadar yüksek teknolojiyle, geometri, matematik kullanılarak yazdırılmış bir bilgi kaynağıdır Kur'an-ı Kerim. O yüzden başka ne diline çevirirseniz çevirin. Bakın, Arapça kutsaldır anlamında söylemiyorum. Orijinal, yani geliş kelime sayıları Arapçaya göre olduğu için o matematiğin matematiğini çözebilmeniz ve orijinalliğini anlayamanız için Arapça kelime sayıları, cümle sayıları kullanılmak zorunda. Yani şimdi İngilizceye çevirdiğiniz Türkçeden mesela okula gidiyorum. I am going to school. 5 kelime. Okula gidiyorum. 2 kelime. Bakın, bir cümlede biri bu kadar, biri bu kadar. Siz bunu 6600 küsür ayete vurduğunuz zaman onun matematiği ne oldu? Bitti gitti. Yani şimdi matematiğinin orijinalliğini koruması adına Arapça kalması çok önemli. Ama Arapça okunmasından bahsetmiyorum. Orijinal kelimelerin ve sayıların muhafazası için Arapça olması gerçekten çok değerli. Çünkü başka dile çevirip o matematiği çözemezsiniz. Dağılıyor, bozuluyor. Yani atıyorum, kelime sayısı, altın oran noktası, ondan sonra işte şeyler filan. Bu şeyleri kaybedersiniz. O zaman ne olur? Şifreyi bozuyorsun aslında yani. Öyle Şifreyi bozarsan, paranın bandrolünü çıkartırsan, ben printerlar çok güzel, canavar gibi basıyor, lazer renkli. Basayım size 200 lira. Buyurun, marketten alın, Gıcır gıcır. torba gelin. Gıcır gıcır ne istiyorsan, yani daha renkli bas, kırmızı basayım, mavi basayım, ne istersen basayım. Oluyor mu bu? Neden? Yok kardeşim, bandrol yoksa o gerçek değil. Peki dinlerin, kitapların içinde bandrol olur mu? Olmak zorunda. Yoksa zaten onlar da gerçek değil. Ve bu gerçek şeyi matematikle, bakın, ancak anlayabiliriz. Kur'an söylüyor. Varsa diyor, bütün alimler, bilgisayarlar bir araya gelin diyor. İstediğiniz kadar çalışın. Bir örneğini yazabilen varsa yazsın diyor. Bu kadar iddialı sizce neye göre söylüyor? İşte o matematik sistemi, kelime sayıları. Mesela kadın, erkek aynı kelime sayısında. İşte ne bileyim, gündüz, gece aynı kelime sayı. Bazı mesela sevapla günah, sevap 2 katı, günah yarısı sayılıyor. Çünkü sana o şifreleri de veriyor. Oradan gizli de bir bilgi veriyor. O raddeye sen gelebilirsen onun altındaki şeyleri de alıyorsun. Mesela ne oluyor? İşte karşılıklı birbirini dengeleyen kelimeler, kelime sayıları hep aynı verir. İşte şeyler, yani bir sürü şey var. Bu da başka bir konu. Fakat bu şifreyi kesinlikle anlamamız lazım. Onun haricinde burada çok net bir şekilde insanın DNA'larına müdahale edildiği defalarca belirtiliyor. Biraz önce söyledik. Şimdi 1000 yıl kadar yaşıyordu dedik. Bana göre onların boyları da uzun olmalı. O 12 sarmala sahipse. 1000 yıl yaşıyorsa inanıyoruz. Ama 12 metre olabilir diyoruz, inanmıyoruz. Şimdi Hazreti Yuşa'nın mezarı niye 12 metre? İşte saygıdan. Yani Hazreti Muhammed'e saygısızlık mı ediliyor? Başka peygamberlere saygıları yok mu? Sadece Hazreti Yuşa'ya mı saygıları var? Baktığınız vakit, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bunları dev ayak izleri, dev el izleri var. Yani tarihte bulunmuş arkeolojide. var. Bakın, çok önemli bir şey söyleyeyim size. Amerika'da bir müzede böyle 122 santimlik, ondan sonra
uyluk kemiği, bacak kemiği var. İnsan kemiği ama. Bunlar bilimsel ölçümü yapılmış var. Bilimsel delillerini söylüyorum size. Çok enteresan. Bu oraya nereden gitmiş? Ta Amerika'ya gitmiş. Adamlar bunu incelemiş. Müzesine koymuş ve Anadolu'dan gitmiş. Şimdi sevinelim mi, üzülelim mi? Peki bacak kemiği 122 santimse bunun boyu soruyorum. Şimdi baktığınız zaman tabii ki dev. Yani devler var mı? Yok, kanıtı yok. İşte ya internette 3-5 tane böyle photoshoplanmış saçma sapan şeye bakıp da bunu biliyorum ben, bu photoshop deyip geçiyorsanız siz bazı tuzaklara çabuk düşüyorsunuz demek. Bakın, gidin o kemiği yazın. Ondan sonra dev insan kemiği yazın, çıkar. Kovboy şapkalı böyle gözlüklü bir adam. Ya, o müzede şeyin üstünde de orada o müzeyi, o bilim insanlarının araştırmalarını, makalelerini, ya o da bilim insanı. Onları çöpe mi atacağız yani? İlla şu profesörüm dinle. Niye öbür profesörü dinlemiyorum? O da profesör aynı alanda. Adamlar diyor ki yani şu an 2 metre, yani basketçi boyunu baz alırsak en fazla 2 metre şu anki insanlar ortalaması, yani 2.10 var, 2.20 var. Onlar 2.30 var falan. En tabii fazla. yani onlar istisna, kaideyi bozmuyor. Ama 2 metre olarak düşünürsek 12 metreden, yani çok daha uzun 20 küsur metrelere kadar insanların olduğu dönemler olduğunu ve bunlara ait kemiklerin ve izlerin bulunduğunu söylüyor. Şimdi ayak izleri bulundu. Taş kalıntılarında bunların devirleri de çıkıyor ortaya. Şimdi o devirde yani bakıyorsunuz ona, hangi maymunun ayak izi? Maymun falan değil, insan ayak izi. Bir de hocam sarmal da 12'den 2'ye inmişti. 6 kat var orada da. Şimdi 12'den 2'ye inerse, şimdi bakın en fazla ne kadar yaşıyoruz mesela şu an? 80 sene, hadi bilemedin 100 sene olsun yani. Yani gene 165 yaşında filan insanlar da var Orta Doğu'da filan. Soruyorlar nasıl şey yaptınız diye. Bu kadar yaşadınız. Sakın evlenmeyin diyor. Şimdi o önemli, değerli bilgiyi de verelim. İşte biz de onların şeyi olduk. Kurbanı. Şöyle bir şey var. Yaşam sürelerine baktığınız zaman evet, 1000 yıldan Tevrat'ta belirtiliyor bu. İnsan ömrü bundan sonra diyor maksimum diyor en fazla 120 yıl olacaktı. Bu ne demek? O güne kadar 1000 yıl yaşıyordun. Bundan sonra hani o gün bütün insanlığa müdahale etsen, bundan sonraki 120 yıl sonra biri ölecek ki bak, hani kronometreye basacaksın. Ama o gün söylüyor, 120 yıl önce söylüyor. Ne demek bu? Bakın, bu genetik müdahale. Bu konuyu ben çok farklı açılardan inceledim ve yıllarca vakit kaybetmesin değerli izleyenler, onlara kendi takıldığım ve yıllarıma mal olmuş çok önemli bayrak yarışında hız kazandıracak bilgileri de paylaştım. Dedim ki bir genetik müdahale var. Ya bir gende, DNA'da bir değişme var. Ama bu bütün dünyada aynı anda bütün insanları yakalayıp aşılıyorlar mı? Ya da ne bileyim bütün dünyaya bir şey mi yapıyorlar? Nasıl oluyor? Mağaradan tek tek çıkarıp gelin buraya filan, genetiğinize bir şey yapacağız filan mı diyorlar? Yani bu da saçma değil mi? Ama gerçekten bütün dünyada da şeylere baktığınız zaman bu düşüşü görüyorsunuz yani. Çok enteresan şekilde Nuh tufanından sonra, bakın burası çok önemli. Nuh tufanına kadar böyle bu işler. Nuh tufanından sonra şak diye şey gidiyor. Soy ağacı düşüyor. Şimdi Adem'e bakıyorsunuz mesela, 930 yıl yaşıyor. Bakın. Bu bir anda mı oluyor hocam? Bir mevzu, bir hikayesi, bir şey oluşumu, ondan sonrasında olması vesaire var mı yani bunun? Tufan sonrası mı ya da? Tufan. Bakın, tufanda kırılma noktasını veriyorum size. Kitaplar veriyor. O yüzden Nuh tufanı çok önemli. Şimdi bakın, birkaç şey vereyim. Bunları herkesin bilmesi lazım. Bakıyorsunuz, Hazreti Adem 930 yıl yaşıyor. Ondan sonra Şit var, çocuğu 912 yıl. Sonra Enoş var, 905 yıl var. Kenan var, 910 yıl. O Mahalel 895 yıl. Yared 962. Enok peygamber dedim ya, göğe alınıyor. Enok 365 yıl. Metüşellah 969 yıl. Ondan sonra Lamek 777 yıl. Hazreti Nuh 950 yıl. Ondan sonra bakın, rakamlara bakın. Ondan sonraki çocuklar sırasıyla birkaç şey söyleyeyim size. Nuh tufanı oluyor. Rakamlar. Sonraki çocukları tek tek isimleri saymayacağım şimdi. Sonraki çocuklar şu şekilde. 600 yaşında, 438, 433, 464, 239, 230, 148, 205, 170. Seyrederek gidiyor hocam.
180, 147, 110 ve 120. En son bakın 120. Kim? Hazreti Musa. Ne dediler? Azalarak gidiyor. Ve böyle azalıp gidecek mi? Yoksa hocam Hayır. yine Bakın, tekrar eskiye mi dönecek? azalıp gidecek demiyor. 120 yıl maksimum Orada veriliyor kalacak. ve maksimum 120 yıl olacak şekle size bir şey yapılmış. Fakat ben bunu çok düşündüm. Tek tek bütün insanlara bunu nasıl yapacaksınız? Ve sonradan bakın başka bir örnek daha var. Bunlar benim yıllarımı aldı. Ama kimse bu kadar sürünmesin ve bunların üstüne bayrak yarışı gibi ben bunu söyleyeyim. Üstüne de başka bir tuğla daha getirsin. El birliği yapalım. Beyin fırtınası yapalım. Şimdi insanlarda durum böyle dedi. Ya hayvanlarda? İnsanların, örnek veriyorum kutsal kitaplardan, örnek veriyorum arkeolojik bulgulardan, müzelerdeki bilimsel şeylerden. Yani insanların da dev olduğu ve hayvanların da dev olduğu dönemler var. Dikkat edin. Yani buradan şu Çok ilginç. çıkarımı yapmaya çalışıyorum. Benim bakış açım böyle. Yani ben konunun uzmanı bir bilim insanı değilim bu konuda. Araştırmacıyım, araştırıyorum. Her tür şeyi araştırıyorum. 360 derece bütün konuların etrafında diyorum. Bakın insandan, Tevrat'tan, Kur'an-ı Kerim'den geldik köpek balığına. Niye? Çünkü cevap oralarda olabiliyor bazen. Neredeyse köpek balığında ne oluyor? Baktığınız zaman Megalodon adında köpek balığının ataları var. Yani dişleri bulunuyor. Mesela normal köpek balığının dişi işte şöyle üçgen, şöyle ters yapalım da şey olmasın. Şu boyda bir şey. Öbürüne bir bakıyorsunuz bu kadar bir tane dişi var. Aynı tür. Bakıyorsunuz işte Jaws hikayeleri oradan çıkıyor zaten. 40 metreye kadar köpek balığının atasının olduğu dönemler var. Timsahlar inceleniyor. Yani şu an en fazla Nil timsahı falan en babası böyle 6 metre, 5-6 metre. Sonra işte başka yaratıklara bakıyorsunuz. Mesela kaplumbağalar var. Sonra fosiller bulunmuş kayaların içinde, bu Nautilus şeyleri vardır ya, böyle altın oran spiralinde böyle bir deniz kabuklusu. Bir bakıyorsunuz onlar böyle 1,5-2 metre falan. Devasa. Devasa Şimdi, kabuklular bulundu, fosilleri değil mi hocam? Şimdi Kabuklu bulundu. fosilleri bulundu. Bunları arttırmak, incelemek, yani detaylara girmek çok uzun sürer. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar, bu söylediklerim bilimsel altyapısı olan şeyler. Şimdi bunları birleştiriyorum, soruları soruyorum. Sadece insan nüfusuna mı müdahale edilmiş? 12 sarmaldan 2 sarmala düşürülüp ondan sonra ömürleri kısaltılmış. Yoksa tüm canlıları ve dünyayı içine alan bir sistem mi var?